...1960'ların başında Boston. Sessiz bir kentte kadınlar birer birer ölü bulunuyordu. Kurbanların evleri zorlanmamış, değerli eşyaları yerindeydi. Ama hepsinin boynunda aynı şey vardı, kendi çorabı. Polis, medyanın Boston boğucusu adını vereceği bir katilin peşindeydi. Fakat kimse, bu soğukkanlı adamın Boston'un sokaklarında elini kolunu sallayarak dolaştığını bilmiyordu. Bu hikaye, Amerika'nın en tartışmalı seri katillerinden birinin Albert DeSalvo'nun hikayesidir. Albert Henry DeSalvo, 3 Eylül 1931'de Massachusetts'in Chelsea kentinde doğdu. 5 çocuklu, fakir ve şiddet dolu bir ailenin ortasında büyüdü. Babası Frank DeSalvo, alkolikti ve sık sık hem karısını hem de çocuklarını döverdi. Albert, daha 7 yaşındayken, babasının annesini dövüp dişlerini kırdığını, sonra da onu sokakta bıraktığını anlatacaktı. Evde merhamet yoktu, sadece korku. Genç Albert, bu karanlık dünyadan kaçarak suçla tanıştı. Küçük hırsızlıklar, hayvanlara işkence, sonra da taciz vakaları. Henüz 12 yaşındayken reform okuluna gönderildi. Bu, onun suç dünyasına açılan kapısıydı. Albert, orduda görev yaptı. Almanya'da tanıştığı Irmgard Beck ile evlendi ve Amerika'ya döndü. Dışarıdan bakıldığında 2 çocuk babası sıradan bir adamdı. Ama içinde bastıramadığı bir dürtü vardı. Kadınlara dokunma, kontrol etme, onların korkusunu hissetme arzusu bulunuyordu. Measuring Man, yani ölçü adam lakabını da bu dönem kazandı. Model ajansı çalışanıymış gibi davranıp kadınların evlerine gidiyor, ölçü alıyorum bahanesiyle vücutlarına dokunuyordu. Bu saplantı daha sonra Green Man, yani Yeşil Adam adıyla tanınan cinsel saldırı serisine dönüşecekti. Kadınların evlerine gizlice giriyor, onları taciz ediyor, sonra sessizce kayboluyordu. 1962'de işler çok daha karanlık bir hal aldı. 14 Haziran 1962 yılında 55 yaşındaki Anna Slessers, Boston'daki apartman dairesinde ölü bulundu. Boynunda mavi bir elbise kuşağı vardı ve ölüm nedeni boğulmaydı. Bir ay sonra Mary Mullen ölü bulundu. Ardından Nina Nichols ve Helen Blake de aynı kaderi yaşadı. Hepsi kadın, hepsi evinde, hepsi boğulmuştu. Polis hırsızlık izi bulamıyordu. Kapılar zorlanmamıştı. Sanki katil onların güvenini kazanmıştı. 1963'te gelindiğinde panik tüm kente yayılmıştı. Yaşları 19'dan 85'e kadar değişen kadınlar öldürülüyordu. Bazılarının cesetleri grotesk pozisyonlarda bırakılmıştı, sanki katil bir mesaj vermek istiyordu. Kadınların çoğu cinsel saldırıya uğramış, ardından kendi çoraplarıyla boğulmuştu. Basın artık onu tek bir isimle çağırıyordu, Boston Strangler, yani Boston boğucusu. Boston polisi 13 kadının öldürülmesiyle sarsılmıştı. Ellerinde hiçbir ipucu yoktu. Olay yerinde parmak izi yoktu, DNA teknolojisi ise henüz yoktu. Tek ortak nokta, öldürülen kadınların evlerinde şiddetle karışık bir cinsel iz bırakılmasıydı. Ama sonra tesadüflerin zinciri Albert DeSalvo'yu ortaya çıkaracaktı. 1964'te Albert DeSalvo, Green Man suçları nedeniyle yakalandı. Kadınların evlerine girdiğini, onları bağladığını ama öldürmediğini itiraf etti. Fakat hapishanede tanıştığı bir mahkum olan George Nassar, onun çok daha fazlasını anlattığını söyledi. DeSalvo, kendisinin Boston Strangler olduğunu söylüyordu. Polis, bu itirafla şok oldu. DeSalvo, tüm cinayetleri en ince ayrıntısına kadar anlatıyordu. Ama bir sorun vardı. Bazen ayrıntılar birbirini tutmuyordu. Bazı kurbanları karıştırıyor. Bazı olayları olduğundan farklı anlatıyordu. Yine de kamuoyu rahatlamak istiyordu. Bir canavar yakalanmıştı. DeSalvo, Boston boğucusu olarak tarihe geçti.
Ancak dikkat çekici bir detay, o, bu cinayetlerden hiçbir zaman resmen hüküm giymedi. 4 Ocak 1964 yılında 19 yaşındaki Mary Sullivan evinde ölü bulundu. Boynunda bir eşarp, yanında bir şişe şampanya ve bir kart vardı. Cesedine yapılanlar insanlığın sınırlarını zorluyordu. Bu olay, Strangler cinayetlerinin sonuncusu olacaktı. Yıllar sonra, 2013'te, bilim DeSalvo'nun itiraflarını yeniden değerlendirdi. Mary Sullivan'ın bedeninden alınan DNA örneğiyle DeSalvo'nun ailesinin DNA'sı eşleşti. Mezarı açıldı. Test sonucunda sperm örneği Albert DeSalvo'ya ait çıktı. Bu, onun en azından bir cinayetin gerçek faili olduğunu kanıtladı. Ama geri kalan 12 kurbanı kim öldürmüştü? Bu gizem hala bilinmiyor ve bir sır olarak kalıyor. Albert DeSalvo, 1967'de Green Man suçlarından ömür boyu hapse mahkum edildi. 25 Kasım 1973'te hücresinde bıçaklanarak öldürüldü. Albert DeSalvo'nun adı, bugün bile adli tıbbın ve kriminolojinin en tartışmalı vakalarından biridir. O, bir canavar mıydı? Yoksa birileri tarafından suçları üstlenmesi için yönlendirilmiş bir zihin hastası mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazın, tartışalım. Bu tür videoların devam etmesi için videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.